Samsun'da 850 yıldır çivisiz ayakta duran Göceli Camisi görenleri kendine hayran bırakıyor. 8,5 asırdır ilk günkü sağlamlığını koruyan caminin her detayında ayrı bir anlam var. Tek bir çivi bile çakılmadı. Sadece tahtalarla yapıldı ama 850 yıldır ayakta durarak görenleri hayran bırakıyor. Caminin 6 tane direk vardır camide. 6 tane direk imanın şartına göre koyulmuştur. Yukarıda hemen üst katında, yani üstünde 5 tane direk vardır. İslam'ın şartına göre koyulmuştur. Caminin yan duvarları 7'şer tanedir. Fatiha suresinin 7 ayet olmasından esinlenerek yapılmıştır. Caminin hemen o ön direklerin altında deprem takozu diye bir takoz var. Bu takoz tabii Japon profesörleri tarafından Japon profesörleri burayı incelemeye gelmişler. 850 sene önce bu nasıl aklına gelmiş de bu deprem takozlarını koymuşlar diye çok hayran kalmışlar. Tarihi camide Kur'an nidaları hiç eksik olmuyor. Cemaat okunan Kur'an'a eşlik ederek katılıyor mukabeleye. Bir aylık Ramazan döneminde herkes bir hatim indirmiş oluyor. Ramazan'ın sonunda, Ramazan bittiğinde Recep ayından beri başlamış olmamız hasebiyle 6 tane hatimi bitirmiş olacağız. Cemaat arasında gençler dikkat çekiyor. Bu gençlerimiz bizim Kur'an kursumuzda okuyorlar. Bunlar hafız, bunlar çok hafızlar. İnşallah istikbal bunlarda, gelecekte bunlar bu camilerde mihrapları dolduracaklar. Merhabalar. Şimdi Samsun Çarşamba Gökçeli Camii'ndeyiz. Cami 1206 yılına tarihleniyor. Tabii ki içerideki kendi kaynaklarından yazmış olduğu tarihlemeler 1186'yı gösteriyor. Bizim kaynaklarımıza göre, sanat tarihçilerin kaynaklarına göre ise 1206'ya tarihleniyor. Fakat banisi kim olduğu belli değil, kimin tarafından yaptırıldığı belli değil. Dönem olarak ise Selçuklu dönemine tarihlenmektedir. Bu caminin özellikleri var arkadaşlar. Şöyle, bu caminin özellikleri arşiv destekli camiler olması ve çanta tekniğinde yapılmış olması. Üstelik 800 senelik bir seneyi devirmiş, günümüze kadar sağlam olarak gelmiş olması. 1336 yılında cami özellikle yenileme ve restorasyon geçirmiş. Üzerinde barındığı yapı malzemesi olarak ise köknar, karaağaç ve mertek adını verdiğimiz ağaçlar, yani neme, sıcaklığa dayanıklı ağaçlar kullanılmış. Bu ağaçların yanı sıra görmüşsünüzdür, üzerinde birçok manaları taşımakta. Tam şu orta kısımda görmüş olduğunuz yatay şeklinde kıbleye doğru bakan bir mertek dizilimi var. Yani ahşap dizilimi var. 11 tane ahşabı gösterir. İslam dininin de bilindiği üzere 11 tane yıldızın Hazreti Yusuf'a ibadet ettiği, daha doğrusu secde ettiği gösterilmekte. Bu secdeler şu şekilde tasvir ediliyor. Yani onun rüyasına göre yorumlanması, 11 yıldızın, 11 kardeşin ona secde etmesi, İslamiyet'in yayılmasını mana gösteriyor. Şu anki tarihçilerde rivayetlere göre
bu 11 yıldızın yayılışını İslamiyet'in yayılışı olarak gösteriyor. Fakat bizim için önemli olan kısmı ise ahşap destekli olarak günümüze gelmesi ve sağlam olarak günümüzde hala ayakta olmasından kaynaklı. Caminin minaresi yıkılmış çünkü burası bir deprem bölgesi, aynı zamanda da deprem bölgesinin yanı sıra nem ve sıcaklık çok fazla. Biliyorsunuz Karadeniz'in iklimi nem ve sıcaklık olduğu için bu kısmı ayakta kalamamış, günümüze gelememiş. Belki de şöyle de olduğu söyleniyor kaynaklarda. Tamamen caminin minaresinin yapılmadığı, işte kişilerin üstüne çıkarak ezan okunduğundan bahsediliyor. Diğer bir özellik arkadaşlar, içerisinde yani giriş kısmından sonraki tam revakları geçtikten sonra, yani şöyle söyleyeyim, mihrabiyenin olduğu kısım, üst kısmında hilal şeklinde yapılmış 2 tane dizilimli bir yapı sistemi var. Daha sonraki görüntülerde de göstereceğim. Orada da hilal şeklini almış arkadaşlar. Tabii bunu günümüzdeki yani mistik duyguya göre işte insanların ibadet ederken gökyüzüne bakması ve boynunu, işte başını yere eğmemesi gerektiği, özellikle de yukarı bakması gerektiği gösteriliyor. Şimdilik aktarmak istediklerimiz bu kadar. O zaman gelin size içeriği gösterelim. ...1206 yılında Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Gıyasettin Keyhüsrev döneminde inşa edilen yapı tamamen ahşap malzemeden yığma tekniğiyle yapılmıştır. Boyuna dikdörtgen özelliğinde camiye giriş 2 basamakla son cemaat yerinden sağlanır. Son cemaat yerinin kapısı ile harim bölümüne giriş kapısı aynı eksen üzerindedir. Bununla birlikte içerisinde büyük süslemeler mevcut. İşte palmet, lotus, cennet tasvirlerini andıran görüntüler mevcut. Yani boya ve kalem işi tekniğiyle yapılmış olan görüntüler mevcut. Mihrabın olduğu kısımda çok sade, bir sıkıntısı yok. Mihrabın olduğu kısım çok sade yapılmış arkadaşlar. Kalkma tekniğiyle işte birbirine geçmeli sistem. Korkuluk gibi dizayn edilmiş. İçerisi aşırı sade bir şekilde yapılmış fakat özellikle insanlar dua ederken gökyüzüne baktığında, yani tam caminin tavanına baktığı için ya da işte şu anda kubbe bulunmadığı için insanlar doğal olarak üstüne bakıyor. Kubbe olmuş olsaydı tamamen kubbe dizilimine göre bakarlardı. Günümüz camilerinde mevcut, işte Mimar Sinan'ın camilerinde gördüğümüz olan o kubbelerdeki değişik süslemeler mevcut değil. Tamamen Selçuklu süslemeleri mevcut üzerinde. Palmet ve lotus, işte cennet tasvirlerini andıran kalemşi süslemeleri mevcut. Yani son cemaat yeri adını verdiğimiz binanın ön, yan ve sağ ve sol kısmındaki kısımlardan oluşuyor. Orası tamamen açık revaklardan oluşuyor. Bizim cami gelişiminde, yani Türk mimarisinde özellikle revak oluşumu şu anki İstanbul camilerinde de görebilirsiniz. Kapladığı 392 metrekarelik alanla Türkiye'deki en büyük yığma ahşap camilerden biri olan yapının dendrokronoloji uzmanı Peter in Kuniholm'ün analizleri neticesinde 1206 yılında Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Gıyasettin Keyhüsrev döneminde inşa edildiği kesin olarak tespit edilmiştir. Aynı zamanda Türkiye'deki en eski ahşap camidir. İnşa ya da tamirat kitabesi bulunmayan caminin inşa tarihi ve adı hakkında varsayımlar bulunmaktadır. Mezarlıklara eskiden dünyadan göçenlerin bulunduğu yer anlamında Göçehli denilmekteydi. Göçehli zamanla Gökçeli şekline dönüşmüş ve bu ad günümüzde Göçeli olmuştur.
16 Mayıs 1982 tarihindeki 2289 sayılı kararla taşınmaz kültür varlığı olarak tescillenen ve halen etkin olarak kullanılan cami son olarak 2007 yılında restorasyon geçirmiştir. Dikdörtgen ve temelsiz olarak inşa edilen cami, tabana yerleştirilen büyük taşlar yardımı ile yerden 60-70 santimetre yükseltilmiştir. Kalaslar giydirme tekniğiyle birbirlerine monte edilmiş, dilme ahşap perdeler ile yığma olarak inşa edilmiş, köşeler kurt boğazı geçme tekniğiyle birbirlerine bağlanmış, çatısı ise 3 omuz kırma tekniğiyle kaplanmıştır. Tek katlı olan caminin çatısı alaturka kiremit kaplı olup daha öncesinde ahşap kiremit ya da hartama ile kaplı olduğu düşünülmektedir. Burada tamamen güzel bir teknik uygulanmış ama nasıl bir teraziye oturtulmuş onu gerçekten ben de bilmiyorum. Hani devrin ötesinde bir yapı olarak görülüyor. Bununla birlikte başka aktarmak istediğimiz ahşap destekli camilerin diğer örnekleri de Beyşehir'de, Konya'da, Beyşehir'de ve Akşehir'de görülüyor. Özellikle Alaaddin Keykubat Camisi'nin üzerinde de bir süslemeler mevcut fakat biliyorsunuz yarı taştan ve yarı ahşaptan olduğu görülüyor. Onun dışında da Beyşehir Camisi'nde gördüğümüz yani 6 destekli ahşabın tamamen süsleme detayı verilmeden sade bir şekilde yapıldığı görülüyor. Burada ise havalandırmayı sağlayabilmek için yapının tam taban kısmında altında bir kuyu açılmış. Kuyu da tamamen halılarla şu anda örtülü biçimde. Şunu sağlıyor, içerisindeki var olan nemi aktarıp toprağa iletilmesini. Bununla birlikte de yapının çürümemesini sağlıyor. Zaten günümüzde yaklaşık 800 ya da 850 yıldır günümüzde var olduğu bilinmekte. Kök boya kullanılan camideki motiflerde ilk günkü canlılığını korumaktadır. Nakışların büyük çoğunluğu stilize edilmiş bitki kompozisyonlarıdır. Bunun haricinde geometrik geçme kompozisyonları, basit yarım daire, zikzak, baklava dilimleri ve yazılar görülmektedir. Boyalı nakışlı parçaların hemen pek çoğunda ok şekilli, rumili, çiçek ve yapraklı düzenlemelerle birlikte 3 benek örgesi işlenmiştir. Budizm'de 3 beneğin Buda'nın 3 vasfı olan doğruluk, adalet ve sevgiyi simgelediği belirtilir. Budizmi kabul eden Türkler, İslam sanatında 3 beneği yaratılış, yaşayış ve yaradana dönüş olarak benimseyip kullanmaya devam etmişlerdir. Bereketi simgelediği de kabul edilir. Yapının diğer önemli örgeleri geçmeli düzenlemelerdir. Ayı, güneşi, düğüm şekilleriyle evren figürlerini simgeleyen bu örgeler, kainatın düzenini anlatmakta, sınırlanmadıkça devam eden düzenlemeler, yaşamın devamlılığını ve sonsuzluğunu yansıtmaktadır. Bunun dışında arkadaşlar görüyorsunuz zaten biz tamamen arka kıble bölümündeyiz. Kıble bölümünde
size bahsetmiştim. Açıklıklar küçük yapılmış. Pencere açıklarıyla sağlanıyor. Fakat küçük şeklinde, yani şöyle söyleyebilirim, 40'a 40, 60'a 80 gibi açıklıklar mevcut. Bunun dışında fazla bir özellik verilmemiş. Belki de günümüze gelememiş olabilir. Onların da geçirdiği için bir şey diyemeyiz. Hani çok şükür ki bir yangın geçirmemiş. Zaten eğer yangın geçirmiş olsaydı günümüze kadar ulaşması imkansız olurdu. Günümüze geliyor, bize o dönemi daha iyi yansıtıyor. Candan Nemlioğlu, yapıda kullanılan meşe perdelerin devşirme olduğunu, son cemaat yeri doğu duvarında kafesli bölümün altına yerleştirilmiş kalas üzerinde kırlangıç şekli olduğunu, bu kalasın geçme usulüyle başka bir yerde kullanıldığını ya da kullanılmak üzere hazırlandığını belirtmektedir. Çanta tekniğini göstermek gerekirse 15 santim kalınlığında ve 70 santim kalınlığında ahşabın tamamen üst üste bindirilerek, yani şu kısmının şöyle göstereyim arkadaşlar ben size. Şimdi bu bütün kısımda şuraya kadar oyuluyor ve buraya kadar geliyor, biliyorsunuz devamı var. Bunun da bu şekilde şey yapıyor. Burada bir kilitleme var. Kilitleme yaptıkları için birbirini sol taraftan ve sağ taraftan bu boyunca çekme yapıyor. Buna da biz çanta tekniği diyoruz. Binanın ayakta kalmasını sağlıyor. Halen Alaturka kiremitlerle kaplı çatının orijinalde hartama ile kaplı olduğu anlaşılmaktadır. Geçen yüzyıllar boyunca çatı tahtaları belki bir kısım aşık ve mertekle birlikte değiştirilmiş olmalıdır. Çatı tahtalarında bulunan nakışların üslubu yapının inşa edildiği tarihten sonralara Osmanlı devrine işaret etmektedir.